Lezzet Geçidi'ne hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir pırasa çorbası tarifi hazırladım. Her öğün tüketebileceğiniz hem hafif hem pratik bu çorba tarifi için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Pırasa çorbası için gereken malzemelerle başlayalım. Yarım kilo doğranmış pırasa, 1 tane doğranmış havuç, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı yıkanmış pirinç, 1 tane limonun suyu, zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle tencereyi ocağa alıp altını açalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Doğranmış havuçları ilave edelim. Havuçları biraz kavuralım. Bir yemek kaşığı biber salçası ve yarım yemek kaşığı domates salçasını ekleyerek havuçlarla beraber kavuralım. Yarım kilo doğranmış pırasayı ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra malzemelerimizi iyice karıştıralım. Yarım çay bardağı yıkadığımız pirinci ekleyelim. Karıştırarak malzemelerin birbirine bütünleşmesini sağlayalım. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyelim. Çorba yaptığımız için bolca su ekliyoruz. Aşama aşama kontrol ederek yeteri kadar su eklediğimize emin olalım. Bu aşamada bu kadar su yeterli. Tencereyi kapatıp pırasa çorbasını pişmeye bırakalım. Yarım saat sonra tencereyi açıp yemeğimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pırasa çorbamız pişti. Çorbadaki pırasalar gayet pişmiş. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Bir tane limonun suyunu ekleyelim. Çorbanın limon suyunu da ekledikten sonra bir 10 dakika daha pişirmeye bırakalım. Havuçların pişip pişmediğine bakalım. Eğer bu şekilde ayrılıyorsa ve yumuşamışsa pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi yemeğimiz gayet iyi pişti. 10 dakika daha pişirdikten sonra pırasa çorbasını servis edebiliriz. Çorbayı servis tabağına alalım. Tam kıvamında çok lezzetli bir pırasa çorbası servise hazır. Bu tarifi uygulayarak sizler de çok pratik ve çok lezzetli bir pırasa çorbası yapabilirsiniz. Hem görüntüsü hem lezzetiyle harika bir çorba oldu. Eminim siz de tadanlar da bu çorbaya hayran kalacak. Şimdiden afiyet olsun. Lezzet Geçidi'ne abone olarak yorumlarınızı, sorularınızı ve görüşlerinizi lütfen benimle paylaşın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.